Merhaba sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz çantayı öreceğiz hep birlikte. Bu çantayı ben yıllardır kullanıyorum arkadaşlar ve çok severek kullandığım bir çanta. Ve bunu sizinle de örmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Çantamız 4 parçadan oluşmakta. Şöyle göstereyim yakından. Yazın çok sık kullandığım bir çanta, biraz bohem, biraz otantik bir çanta. Çantamız için arkadaşlar ben şöyle Önel makrome ip kullandım. 250 gram, 250 metre ve 2 milim kalınlığında bir ip, koton makrome. Şöyle de göstereyim. İpten arkadaşlar 2 adet alın. 1 adet yetmiyor maalesef. 2 adet ip kullandım. Dediğim gibi çok severek kullandığım bir çanta. Benim yaz aylarında kurtarıcım diyebilirim. Şimdi dilerseniz çantamızı örmeye geçelim arkadaşlar. Çantamıza şu orta kısmı örerek başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi 4 parçadan oluşuyor. Şu kareden 2 adet yapıyoruz. Bir de şu yanlardaki üçgenle birlikte toplamda 4 parçadan oluşuyor. İlk parçamızı örmeye başlayalım. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Ben 5 numara tığ kullandım. Siz 6 da kullanabilirsiniz. Elinizin sıklığına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Ben 5 numara kullandım. Sihirli halkamı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Sihirli halkamın içine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplamda çekmiş olduğum 3 zincirle birlikte toplamda 16 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. ...16 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şu sihirli halkamızı bayağı bir sıkıştıralım. Daha sonra şu zincirin bakın ikinci trabzana başladığımız yere, zincir değil de ilk trabzanı yaptığımız yere ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz halkamızı. Daha sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Hemen şu ilmek kaydırma yaptığım yer değil, onun yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki trabzanın tepesine tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki trabzanın tepesine
ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yani her trabzanın tepesine aralara birer zincir çekerek ikili trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar. Toplamda 16 tane trabzanımız olacak. Aralarda birer zincir çekerek. 16 tane trabzanımızı yaptık. Son ilmeğimize yine bir zincir çekiyoruz. 4 zincir çekmiştik arkadaşlar ilk başta. 1, 2, 3. Üçüncüye ilmek kaydırmayla şu şekilde birleştiriyoruz. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncü sırada yine 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çektikten sonra şu bir zincir çektiğimiz boşluğa başını dolayıp şu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Yanındakine başını doluyoruz. Bir defa çekip ipi tığımızda tutuyoruz. Tekrar başını doluyoruz. Aynı yere bir. Şimdi şu an tığımda 3 ilmek var. Hepsini aynı anda çekiyoruz. Şu şekilde. 1, 2 zincir çekiyorum. Şu bir zincir çektiğimiz boşluğa bir defa da çekip tığımda ipi tutuyorum. Tekrar başını doluyorum. Tığımı bu sefer 1 ve hepsini aynı anda çekiyorum arkadaşlar. 1, 2 zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğa ipi tığımda tutuyorum. Tekrar başını dolayıp bu sefer hepsini aynı anda çekiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar şu boşluklara batarak devam ediyoruz. Hepsini aynı anda çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Başını dolayıp ipi tığımda tutuyorum. Tekrar başını dolayıp bu sefer 2 de çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. 3. sıramızın da sonuna geldik. Burada yine şu trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir çekip şu boşluklara arkadaşlar ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Şu trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Boşluklara ikişer adet ikili trabzan yapıyoruz. Trabzanların tepesine bir tane, boşluklara ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3. Üçüncü bakın şu ikişer tane zincir çektiğimiz yerler vardı. Onların 3 tanesini doldurduktan sonra trabzanın tepesine de battıktan sonra dördüncü boşluğa 1, 2 tane trabzan yaptıktan sonra 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Buralarda köşeleri oluşturuyoruz. Hemen yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde köşe oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 tane boşluğu doldurduktan sonra
Tekrar 3 tane boşluğu doldurduk. Dördüncüye tekrar köşe yapıyoruz. Aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yapıp 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Tekrar 3 tane 1 2 3 dördüncüye tekrar köşe yapacağız arkadaşlar. 4 tane köşemiz olacak. 1 2 3 dördüncüye yaptıktan sonra 1 2 3 tekrar burada köşe yapacağız. Sıra sonunda buluşalım. Dördüncü sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Bakın 4 tane köşe yapmış olduk. 1 2 3 4. Şimdi burada şu 3 zincir çekmiş olduğumuz 1 2 3. ilmeğe tığımızı geçirip ilmek kaydırmayla burayı da birleştiriyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. 3 zincir çektikten sonra hemen yanındaki ilmeğin trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Yanındakinin üzerine ikili trabzan. Onun yanındakine yine ikili trabzan. Bütün alttaki trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz köşeye gelene kadar. Köşeye kadar geldik arkadaşlar. Şimdi burada 2 tane zincir yapmış olduğumuz yere 2 adet ikili trabzan yaptıktan sonra yine 2 tane zincir çekiyoruz. 1 2. 2 zincir çektikten sonra yine aynı boşluğa 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzan yaptıktan sonra yine hemen yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar, köşeye gelene kadar yine aynı şekilde bütün trabzanların tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Köşelere geldiğimizde boşluğa 2 trabzan yaptıktan sonra tekrar 2 zincir çekip tekrar aynı boşluğa ikili trabzan yapıp bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. 5. sıramızda tamamladık. 5. sıramızda yine şu zincirin değil, şu ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepesine tığımızı geçirerek ilmek kaydırma yapıyoruz. Daha sonra 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. 3 zincir çektikten sonra hemen yanındaki ilmeğe bir ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Hemen yanındakine tekrar bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Yanına hemen bir ikili trabzan, bir zincir çekiyoruz. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Yanına tekrar bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip bakın köşeye geldik. Köşede sonuncu trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Köşedeki boşluğa bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip tekrar aynı boşluğa bir trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzana bu şekilde devam ederek
Burada dikkat etmeniz gereken tek şey arkadaşlar, şu yapmış olduğumuz trabzanlar var bakın, köşelerden sonra. Bunların sayılarının eşit olmasına dikkat edelim. Hepsinin sayıları her sırada karşıdakiyle aynı olması lazım. Ona dikkat edelim. Onun dışında çok kolay, basit bir motif bu. Yanındakine bir trabzan, bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şu köşelerde aynı işlemi uyguluyoruz. Bakın hemen şu tepesine battıktan sonra boşluğa bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip tekrar aynı boşluğa bir trabzan yapıp bu yanındaki trabzanın tepesine bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip bir trabzan atlayıp yanındakine 2 tane trabzan yapıyoruz. Yani 2 ayrı ilmeğin üzerine. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. 6. sıramızın da sonuna geldik arkadaşlar. Yine son sıramızda bir zincir çekip 3 zincir çektiğimiz yerle 3. zincirine şöyle ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Hemen yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektiğimiz boşluğa bir trabzan, yanındaki trabzanın tepesine bir trabzan, onun yanındaki trabzanın tepesine yine bir trabzan çekiyoruz. Yanındaki boşluğa bir trabzan, yani bir trabzan derken ikili trabzan yapıyoruz, yanlış anlaşılmasın. Onun yanındaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, onun yanındakine yine bir tane ikili trabzan, boşluğa bir tane ikili trabzan. Bu şekilde trabzanların tepesine batarak şu köşeye de geleyim, orayı da göstereyim. Ondan sonrası yine aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Her trabzanın tepesine bir ikili trabzan, her boşluğa bir trabzan yapıyoruz. Köşelere geldiğimizde yine 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Boşluklara, yani bir zincir çektiğimiz yerlere de bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bütün etrafını bu şekilde örelim. 7. sıramızda tamamladık arkadaşlar. Bu ilk yapmış olduğumuz 3 zincirin üçüncüsüne ilmek kaydırmayla birleştirip yine 3 zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Artık son sıradayız. Son sırada bütün ikili trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yapıyoruz.
Burada farklı hiçbir şey yok. Sadece arkadaşlar şu köşeye geldiğimizde 2 trabzan yapıp 2 zincir çekiyorduk. Tekrar 2 trabzan yapıyorduk aynı ilmeğe. Artık burada zincir çekmiyoruz. Sadece 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dilerseniz oraya geldiğimde tekrar göstereyim. Evet, köşeye geldik arkadaşlar. Köşede bu 2 zincir çektiğimiz yere 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya zincir çekmiyoruz. Son sıradayız. Hemen yanındaki trabzanın tepesine yine ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerde bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Evet, son sıramızda tamamladık arkadaşlar. Burada ipimi kesiyorum artık. İpimi şu şekilde kestim. Daha sonra şurada bakın üst zincir çekmiştim. Onun yanındaki trabzandan ipimi arka taraftan geçiriyorum. Şu şekilde. Geçirdikten sonra son yapmış olduğum trabzanın şu arkadaki 2 ilmek var bakın. Buradan ipimi geçiriyorum. Bu koparmış olduğum ipimi geçiriyorum ve aşağılara doğru ipi yürütüyorum. Şu birleşme yerimizde bakın şu şekilde. Hiç belli olmadı. Bu ipi buralarda aşağılara doğru gizleyelim. Bir yerlerde düğüm yapalım. Şu şekilde bitmiş hali. Evet arkadaşlar, bu parçanın aynısından bir adet daha yapıyoruz. Aynı parçadan, aynı sayıdan bir adet daha yapıyoruz. Evet arkadaşlar, 2 adet parçamızı yaptık. Şimdi yan kenarlarını yapacağız. Onun için de yine ipimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyoruz. 5 zincir çektikten sonra ilk yapmış olduğumuz zincire tığımızı geçirip şu şekilde ilmek kaydırmayla birleştirip bir halka meydana getiriyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz. Halkamızın içine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Başını doluyoruz. Tekrar halkamızın içine tekrar ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanı yaptıktan sonra zincirle birlikte 3 adet trabzanımız oldu. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyoruz. Yine halkamızın içine 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz, geri dönüyoruz. Başını dolayıp hemen yanındaki trabzanın tepesine yine ikili trabzan yapıyoruz. Onun yanındakine yine trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Onun yanındakine ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte şu an 4 tane trabzanımız var.
Tekrar 3 zincir çektiğimiz yere geliyoruz. Buraya 1 2 3 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar 1 2 ve 3 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan, onun yanındakine bir ikili trabzan, 3 zincir çekmiştik bakın burada. Onun 3. zincire tığımızı geçirip oraya da 2 tane ikili trabzan yapıyoruz aynı ilmeğe. Şu şekilde 2 4 6 7 tane trabzanımız oldu bu tarafta. 2 4 6 7 de bu tarafta trabzanımız oldu. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 3 zincir çektikten sonra hemen yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde şu orta noktaya kadar bütün trabzanların tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çektiğimiz yere geldik. Oraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde toplamda 1 2 3 4 5 6 7. sıraya kadar örelim. 1 2 3. sırayı örüyoruz biz şu anda. 7. sıraya kadar, yani mantık şu: son zincire 3 tane zincir çektiğimiz yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sayıların eşit olmasına dikkat edelim. Bu tarafta kaç tane trabzan varsa bu tarafta da aynı şekilde olsun. 7. sıraya kadar bu şekilde örelim. Şu ortalarda 3'er tane artırmamız var. Bu şekilde 7. sıraya kadar örelim. 7. sıramızın son tepe noktasındayız arkadaşlar. Burada bu boşluğa 8 tane ikili trabzan yapacağız. Bunu yapmamızın sebebi de şu kare motifte şu sıranın 28 adet trabzan olması. 28 tane trabzan var burada. Burada da saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 4 tane bu tarafa, 4 tane de bu tarafa olunca, yani burada 28 olmuş olacak tepe noktasında. O yüzden 8 adet ikili trabzan yapıyoruz bu boşluğa.
2, 4, 6, 8. 8 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi yine aşağıya kadar, sıra sonuna kadar tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Bu aynı parçadan bir adet daha örüyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar ve 1 metre kadar uzunlukta ip bırakıyoruz. Daha sonra ipimizi kesiyoruz. Aynı parçadan bir tane daha yapıyoruz. Ben daha önce örmüştüm şu şekilde. Bir adet daha yaptık. Kareden de 2 adet yaptık. Çantamızın parçaları tamamlanmış oldu. Şimdi dikimine geçmeden önce çantamızın sapını da göstermek istiyorum. Çantamızın sapını da yine 1, 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra ilk çekmiş olduğum zincire tığımı geçirip şu şekilde ikisini aynı anda çekiyorum. Daha sonra tekrar tığımı şu ilk çekmiş olduğum değil de ikinci çekmiş olduğum zincirin şu yan kanadına tığımı geçirip şu şekilde çekiyorum. Döndürüyorum. Bu sefer şurada bakın 2 tane buraya tığımı geçirip tekrar şu şekilde çekiyorum. Hemen yan tarafa 2 tane ilmeğe tığımı geçiriyorum, çekiyorum. Yan taraftakine tığımı geçiriyorum, çekiyorum. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar çantamızın sapını örmeye devam ediyoruz. Çok kolay örmesi. Yan tarafa tığımızı geçiriyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Yan tarafa tığımızı geçiriyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Bu şekilde dilediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. Evet, çantamızın sapını da bu şekilde ördüm. Toplamda 65 santimetre uzunluğunda bir sap ördüm arkadaşlar. Siz dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şimdi dilerseniz çantamızı birleştirmeye geçelim. Çantamızı şu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Koyduktan sonra şu üçgen parçamızı da şu şekilde koyuyoruz. Şöyle. Öbür üçgen parçamızı da şu tarafına şöyle koyuyoruz. Şu diğer parçamız da bunun altında olacak tabii ki şöyle. Şu şekilde çantamızın şekli. Şimdi dikiş kısmını göstereceğim. Bunun için bakın uzun ip bırakmıştık. Onu iğnemize geçiriyorum. Şu şekilde. Bakın burada 4 tane ikili trabzan yapmıştık. 2 sağ tarafta, 2 sol tarafta. Şimdi sağ taraftakine iğnemizi şu aşağıda kalan kanadına iğnemizi geçiriyoruz. Tekrar aynı yerden geçiyorum.
Daha sonra şu şekilde dikiyorum. Şu üsttekilerden değil de alttaki kanatlardan alarak karşılıklı, hiç ilmek atlamadan bu şekilde dikiyoruz. Şu görüntü bu. Karşılıklı bu şekilde şu köşeye kadar dikiyoruz. Evet, aşağıya kadar diktik. Şimdi diğer kare parçamızı alıyoruz. Şöyle tersler birbirine bakacak şekilde. Alttan bakın. Burada 4 tane ikili trabzan vardı. 1, 2, üçüncüden ipimizi geçiriyorum. Buradan da yine köşeden dikmeye. Aynı şekilde bu tarafta diktiğim gibi bu sefer diğer parçamla yukarıya doğru çıkacağım. Karşılıklı her ilmekten alarak yukarıya kadar bu şekilde dikeceğim. Görüntü bu şekilde. Evet, sıra sonuna kadar diktik burayı. Şimdi bu ipi burada şu arka kısmında kaybedeceğiz. Evet. Çantamızın şöyle şu kısmını diktik. Şimdi diğer parçamızı aynı şekilde buradan yine başlayarak aynı bu tarafı diktiğimiz gibi bu kısmı dikeceğiz. Hiçbir ilmeği atlamayalım arkadaşlar. Karşılıklı dikerek diğer tarafta yaptığımız aynı işlemi yapacağız. Bu şekilde şöyle aşağıya kadar dikip diğer parçayı da şu şekilde, şimdi kabataslak gösteriyorum. Bu şekilde dikeceğiz. Çantamızın yan kısımlarını şu şekilde diktik arkadaşlar. Şöyle sade alt tarafı kaldı dikmediğimiz. Orayı da
Şu şekilde bakın. Karşılıklı bir alttan bir üstten. Her iki parçayı da karşılıklı ilmekleri denk gelecek şekilde bu şekilde dikiyoruz. Bu şekilde şu kısma kadar dikiyorum. Arkadaşlar ben buraya geldikten sonra tekrar geri dönüyorum dikişte. Siz ister uygulayabilirsiniz, isterseniz uygulamayabilirsiniz. Ben biraz sağlamcıyım. O yüzden 2 kat dikiyorum. Sonuçta buraya saçak da olacak daha. Siz dilerseniz yapmayabilirsiniz de. Bu şekilde alt kısmını da dikelim. Çantamızın alt tabanını diktik. Şimdi şuradan çantamıza düğme dikeceğim. Onun iliğini mi diyeyim artık. Şöyle bir tane zincir çekeyim. Bir, iki. Şuradan geçirdim arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane zincir çektim. Şöyle düğmeyi şuraya diktiğimde tam gelecek. Evet. 18 tane zincir çektikten sonra aynı yere tığımı geçirip bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Daha sonra bu kalan ipleri arkada kaybediyoruz. Şunları sonra keseceğim. Görüntü şu olacak. Şimdi saçağı içinde arkadaşlar ben şöyle, şimdi ölçmedim ama ölçeyim ne kadar uzunlukta olduğunu. ...30 santimetre. 30 santimetre uzunluğunda ipler kesip saçağı için şöyle 2 tane ipi birlikte tutuyorum ve şuralardan şu şekilde bağlıyorum. Bu şekilde şu köşeye kadar saçaklarımızı bağlayalım. Daha sonra askımızı da dikip bitirelim. Evet, çantamızın saçaklarını da taktık. Şu şekilde.
Şöyle bakın, buraya ben bir tane de düğme diktim. Elimde olan düğme buydu. Minik bir baykuşçuk var burada. Şimdi dilerseniz çantamızın sapını da dikelim ve çantamızı bitirelim. Ben bir tarafını diktim. Diğer tarafını birlikte dikelim. Bakın şu bölüm var. Oraya şu sapımı şu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle bir bakayım, düzgün mü? Evet. Yerleştirdikten sonra şu kenarlardan bakın şu şekilde dikiyoruz. Birkaç defa şöyle gel git yapalım. Daha sonra bu ipimizi aşağılara doğru götürüp kaybedelim. Ay. Evet, çantamızı tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer örgülerimden, çalışmalarımdan haberdar olmak için de zil butonuna basarsanız çok memnun olurum. Diğer çalışmalarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.